Herkese merhabalar. Örgü Ayakkabıda Sanat'a hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Evet arkadaşlar, harika bir ayakkabı ortaya çıkardık. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif, hem de çok rahat. Tabanlar çok hoşuma gitti. Evet, eski ismiyle Bakımlı Ayakkabılar, yeni ismiyle İpek Bazar adresinde bu tabanların her rengini bulabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz, siyah, mavi, sarı, kırmızı, her renk bu taban var. Yalnız çok rahat, çok hoşuma gitti. Bu taban benim ilk defa kullandım. Ve burada ayakkabıyı birleştirirken de yine farklı bir yöntem kullandım. Onu videonun devamında zaten göreceksiniz. Evet, bu şekilde bizim Osmancık pirinç modeli dediğimiz böyle pirinç modeli kullanarak oluşturmuş olduğumuz spor harika bir ayakkabı, harika bir et ortaya çıkarmış olduk arkadaşlar. Tüm ayrıntılarını videonun devamında göreceksiniz. Şimdi ben kullanacağımız malzemeleri şöyle bir göstereyim, sonrasında başlayalım. Hemen şöyle tabanı göstermek istiyorum. Bakın, kendinden delikli, birer santim aralıklarla zaten açılmış ve çok rahat, yumuşacık, çok güzel bir taban. Çok hoşuma gitti. Çok da kaliteli arkadaşlar. Tavsiye ederim, kullanabilirsiniz, memnun kalırsınız. Bir de kalıpları çok geniş değil. Hani hep bir sıkıntı yaşanıyor ya, büyük mü küçük mü falan diye. Kalıbı gayet güzel, çok hoş. O nedenle çok beğendim. İpek Bazar adresinde bulabilirsiniz. Şimdi tabanım 37 numara. Bunun içerisinde size hazırlanmış bir şekilde tabanlarını da zaten gönderiyorlar. Bende de vardı arkadaşlar. Ben bu sipariş müşterinin isteğine göre yaptığım için evet, içerisine şöyle üzerinde kot görünümlü olması için kot kumaş yapıştırdım. Tabanlık yapımını anlattığım çok fazla videom var. Kalıbı çıkartıyorsunuz. O kalıba göre en altı karton kesiyorsunuz. Araya yapışkanlı pet, üzerine de kumaş yapıyorsunuz. Ve bazen de ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde, bakın, patik yaptığımız keçe, altı eva, üstüne kumaş yaptım. Biraz daha kalın kumaş olsa daha iyi olacaktı aslında, ama şu var. Ben bunun üzerine bir de silikonlu tabanlık koyuyorum arkadaşlar. Ekstradan silikonlu tabanlık da koyacağım. Dolayısıyla sıkıntı olmaz, bu haliyle bile son derece rahat, onu söyleyeyim. Evet, birleştirme işini mumlu iple yaptım. Mumlu ip şart değil. 18 katlı iplerle, kullanmış olduğunuz 9 katlı iplerle de birleştirebilirsiniz. Sipariş yapan arkadaşlarım bulundursunlar siyahından, beyazından, kreminden. Çok uzun süre gidiyor çünkü. Evet, tığ olarak ne kullandık? Tığ olarak 4 numaram 1.60 milim silindi, ama şu anda ekranda görüyorsunuz. Kemer delme aparatı lazım bize. Evet, bir bağcık lazım. Şu an yanıma getirmedim ama kuş gözleri lazım arkadaşlar, bakın. Evet, ipim 9 katlı filoş ip. Bunu 2 kat yaptım. Hemen şöyle size markasını da göstereyim. Bakın, Kaplan 9 kat polyester kar beyaz. 7 nolu tığ ile örünüz. Tek kat örerseniz, ben de 7 no ile örüyorum. Yalnız ikisini beraber yaptığımda 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bir de bize ne lazım? Soğuk yapıştırıcı. Bali ya da derbi dediğimiz soğuk yapıştırıcı. Evet, şöyle eldivenle yapıştıracağım. Ve yine tabanımızı da yapıştırmadan önce malzemelerimiz bunlar. Bir de çakmak makasımız var. Ve hemen sözü çok uzatmadan ayakkabımıza başlayalım isterseniz. Siz de arkadaşlar, tabanınızı kendiniz yapıyorsanız deliklerinizi 7-8 milim aralıklarla açın. Ondan sonra tığlamaya başlayın. Tığlamayı bu şekilde 18 katlı iple, yani 9 katı 2 kat yaptım ya. Genelde bakın, araları 2, şu önde 7-8 delikte 3, arkada 7-8 delikte 3 tığlayarak devam ediyorum. Şöyle bakın, ayağın iç oyuntusundan başlayacağım. Şu şekilde. Bir. İki. Yedi 8 milim aralıklarla delerseniz 18 katlıyla ikişer ikişer kenarlarda, önlerde de 7-8 delikte üçer üçer yaparsanız yeterli oluyor. Şöyle.
Devam edelim. Evet arkadaşlar, sona geldik ama burada genelde 2 aldım ama bakın bitişte 2 yetmeyeceğini düşündüğüm için şunu 3 yaptım. Şu şekilde birleştireceğim. Şimdi bakın ne yaptım. Arka tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane delikten 3 çıkardım. Ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine bunları ellerinize göre ayarlayın lütfen. Kenarları ise 2, sadece şurada birleştirme yerinde çok uzak kaldığını düşündüğüm için 3 yaptım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu tığlamayı lütfen elinize göre yapın ve zamanla zaten eliniz alışacaktır. Ona göre kendiniz bir el göz koordinasyonu kuracaksınız mutlaka. Şimdi bunu bu şekilde tığladık. Tığladıktan sonra şöyle çevirelim. Bir zincir çekelim ve her birisinden birer tane sık iğne çıkaralım. Evet, başladığımız yere kadar sık iğne yapacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey göstereyim. Şurada mesela bir tane sık iğne aldım ama bakın diğerine uzak kaldığını düşünüyorum. Bir de topuk burası ya. Bakın aynı yerden bir tane daha aldım. Dolayısıyla bir tane burada aslında artırmış oldum. Şimdi elinize göre el ayar oluşturun diye bundan söylüyorum işte. Birebir tutmayabilir. Biraz onu ayarlamak lazım. Bakın buralarda sıkıntı yok. Her birinden birer çıkarıyorum. Şurada belki bir tane çok uzak kalacak. Evet bakın burada yine içine bir tane daha yaptım. Şu önemli olan duruşu. Bakın ne çok fazla kasacak ne çok fazla dışarı doğru yayılacak. Şu şekilde bir duruşu olacak. Bir sıra sık iğnemi bitirdim. Bakın tekrar bir zincir çekiyorum ve bir sıra daha aynı yöne doğru sık iğne yapıyoruz. Havuzun üstüne çıkana kadar bu sık iğneleri yapın. Sizde aynı taban olmayabilir. Ölçümüz, havuzu geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bu sırayı da yapayım. Bir içine yerleştirelim. Bir bakalım. Böyle tek tek tekrar ikinci sırayı yapalım. Evet, iki sıra sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. İçerisine şöyle bir yerleştirelim. Evet, 3 sıra yapmışım. Dolayısıyla şimdi ben bu havuzu geçmek için 3 sıra sık iğne yapmışım. Sizler elinizdeki tabanın havuzunu geçene kadar yükseltin. Bu çok derin havuzlu bir taban değil. Evet. Üçüncü sırayı da bitiriyoruz. Yine başladığımız yere kaydırmaya bırak birleştirdim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Evet. 3 sıra sık iğne ile şu havuzun üzerine şöyle çıkacağız. Bakın. Gördünüz mü? Ölçümüz bu. Son sık iğne tamamen
yukarısında dikkat ederseniz. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Evet, şimdi hem tabanı hem tabanlığı zımpara yapalım. Evet, sonrasında arkadaşlar ya ıslak mendille ya da şöyle nemli bir bezle silelim. Ve iyice kuruduğundan emin olduktan sonra tutkalımızı sürelim. Burada kullandığım tutkal normal soğuk yapıştırıcı dediğimiz Bali Derbe. Kenarlardan ilmekle de birleştireceğim için sıcak yapıştırıcı kullanmaya gerek duymadım arkadaşlar. Güzel bir şekilde her ikisine de soğuk yapıştırıcıyı süreceğiz. Yalnız bu iyice kuruduktan sonra, hatta şu kuru kısmıyla da sileyim. 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakikadan sonra birbirine yapıştıracağız. Bali Derbi'yi de mutlaka 20 dakika beklememiz lazım. Zaten üzerinde de yazar. Evet, 20 dakika beklettim ve şimdi birbirine yapıştıralım. Her ikisini de 20 dakika beklettikten sonra birbirine iyice yapıştırdım. Evet, iki tarafa da iyi sürdüğünüz zaman bu da çok güzel tutuyor ama ilmekle bağlamazsanız bu yeterli değil bu şekilde. Hani sıcak yapıştırıcıda hiç ilmekle bağlamasak da kullanabiliriz. Ancak bu yapıştırıcıda mutlaka şuralardan ilmekle bağlıyorsam bu şekilde kullanıyorum. Çok fazla videoda da bunu gösterdim. Şimdi bu aşamada işte bana mumlu ip lazım. Sizin elinizde mumlu ipiniz yoksa yine aynı iple, örmüş olduğunuz iple, 18 katlı ipler de çok uygun buna. Onlarla yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi mumlu ip çok rahat, çok da güzel kavruyor arkadaşlar. Çok güzel tutuyor. Şöyle bir tekrar göstereyim bakın. Şimdi bunun için bize ne lazım? Bunun için bize şöyle büyük bir iğne lazım. Hemen ipimizi takalım. Bakın bu tarafı koparmayacağım. Şöyle ayakkabınızın iç kısmından, şu ayağın iç oyuntusundan, şuradan bir yerden başlayacağım. Bu şekilde ipimizi bir içeri alalım. Dediğim gibi arkadaki ipi koparmadım. Yetmezse çünkü bu sefer iğneyi bu tarafa takacağım. Devam edeceğim. Ve herhangi bir kopma olmasın, ekleme olmasın düşüncesiyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha çekeyim. Çok uzun yaparsanız, hani hepsini de dikmeye kalkarsanız bu sefer de zor oluyor. Burayı yaptık. Şöyle biraz şuradaki görüntüler verev farkındaysanız. Biraz dikerken de hafiften şöyle ileri doğru. Gördünüz mü bakın. Şöyle verev verev dikeceğiz. Tekrar şuradan
Biraz böyle çeke çeke dikelim. Böyle bol bırakmayalım arkadaşlar. Bunlar burayı, çünkü şu aradaki boşluğu kapatacak. Bakın tekrar söylüyorum. Şuraya geldik. Verevliğini koruyarak dikişimizi yapacağız. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Tekrar içinden böyle yine böyle. Evet, iğne biraz tutkallanıyor arkadaşlar. Ara ara peçeteyle falan o silerek yaptım. Şöyle. Dediğim gibi sıkarak yapalım. Arada boşluk kalmasın, ama tabanı da böyle mahvedecek kadar, tabanı yırtacak kadar da sıkın demiyorum arkadaşlar. Arada boşluk kalmayacak. Tabanımız çok kaliteli, yumuşacık, çok güzel bir taban zaten. Sonuncusunu da tekrar göstereyim arkadaşlar. Aynı yere bir daha batacağız. Ama çıkma. Şöyle. Şurada. Aynı yere 2 defa yaptım ki. Şimdi şuradan gelen ipimizi çok biraz keselim. Eksik kalmasını da istemiyorum. Dikişte kopukluk olmasın. Böyle kaldı diyelim ki. Burada sağlamladık. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Evet, verevliğine dikkat edeceğiz ya, bu sefer ileri değil. Şöyle bakın, bu tarafa doğru. Şöyle geri doğru. Yani şuradaki işaretlerin gösterdiği yere doğru iğnemizi batırarak yapalım. Şöyle. Çünkü tam şuraya oturacak. Şuradaki yuvaya ip oturacak. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde yine topuk kısmına kadar evet bitirdik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel bir taban hazırlığı yapmış olduk. Hem yapıştırdık hem diktik. Allah'ın izniyle ne çıkar ne yırtılır. Bu ipler buraları kesmez. Dolayısıyla çok güzel, kaliteli bir taban hazırlığı yapmış olduk. Dediğim gibi taban çok çok güzel. Taban almayı düşünen arkadaşlarım bu tabanı tercih edebilirler. Ben çok beğendim. Çok çok kaliteli. Burada da yine aynı yere bakın, şöyle 2 tane yaptım. Son ikisi bu şekilde sağlamlamış oldum. Şöyle buradaki düğüm ayağı rahatsız etmeyecek şekilde olmalı ki onun için özellikle şurada olmasını istemiştim, ama ben ayarlamayı yapamadım. Hani burada olursa ayağın boşluğunda düğüm olacağı için ayağı rahatsız etmez. Şöyle yine de yapacağım. Ben bunun üzerine bir de silikonlu tabanlık koyuyorum ya, bende bir sıkıntı olmaz, ama koymayan arkadaşlarım da
ayağa değmesin diye şöyle çok fazla da düğüm atmayın arkadaşlar. Bir tane sağlamlayın yeterli. Ayakkabımızın ön ortasını şöyle tespit edelim. Tam ortayı tespit edelim. Tam ortayı tespit ettikten sonra sağa doğru 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ilerledim. Bakın. Şunu başka bir tığla. Evet, 1. Şu ipi de bakın arada yürütüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu da şu şekilde aldım. Evet, 10 tane ilmekle başladım arkadaşlar. Evet, şimdi birinciyi atlıyoruz. İkinciden yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şurayı da alacağız. Burayı almak biraz zor oluyor ama alacağız arkadaşlar. 9. Gel bakayım. Heh. Evet. Aldık. Şimdi hemen yanına bir kaydırma yaptım. Bir tane atlasak mı? Biraz yığılma olacak gibi arkadaşlar. Bir saniye, bir tane atlayacağım şurada. Evet, 9 ilmeği bakın yaptım. Burada şimdi bir tane atlıyorum. Diğerinden bağlıyorum. Bir kaydırma yaptım. Hemen yanına bir daha yapacağım. 2 kaydırma. 2 tane kaydırmayla buraya geldik. Şimdi bir tanesini atlayalım. Diğerine bir sık iğne yapalım. Yaptık. Şimdi bakın ne yapacağım. Şuradaki sık iğneye atlıyorum. Ta alttan pirinç modelini koyuyoruz şimdi. Alıyorum. Tekrar yanına bir sık iğne. Yine diğerine alttan. Yanına bir sık iğne. Diğerine alttan. Yanına bir sık iğne yapacağız. Yine diğerine alttan alıyorum. Bir sık iğne yaptım yanına. Son olarak yine bir tane daha alttan aldım. Şimdi burada da bakayım bir tane atlayalım. Yine bir tane burada da atladım arkadaşlar. Şu ön kısım bombeli durmasın düşüncesiyle. 2, 4, 5. Yani ilk sırada 5 tane pirinç olmuş oldu bende. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yine bir tanesini atlayarak bu tarafı komple sık iğne örüyoruz.
Bu arka taraftan komple sık iğne örmek güzel. Örneği rahat bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bakın. Bu kısımlar komple böyle sadece sık iğne olacak. Böyle arkadan da örnek konduğu zaman ayakkabılarda çok zor oluyor arkadaşlar. Tabanla birlikte de örüyorsun ya. Ondan dolayı. Evet. Burayı da böyle yaptık. Şimdi atlamadan bağlayacağım. Sadece önde atladım. İlkinde. Bundan sonrasında atlamadım arkadaşlar. 2 tane kenardan yine bağladım. Şimdi burada hep şuna dikkat edeceğiz. Şu ayarlamaları yapacağız. Bakın. Bir tane atladım. Bir sık iğne yaptım burada. Şimdi ikinciyi alttan saracağım. Biraz önce sardığımızın üzerine mutlaka sık iğne yapacağız. O şekilde ayarlayacağız. Biraz önce sarmadığımızın araya, bakın şu ikisinin arasına iniyoruz. Sarma yapıyoruz. Sardığımızın tepesine sık iğne. Şurada sarmadığımızı şu ikisinin tam ortasına girip sarıyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Bakın sardığımızın tepesi sık iğne olacak ikinci sırada. Sarmadığımızda saracağız. Zaten şeyler belli. Şu ikisinin ortasına inip sarmayı yapacağız. Tepesine gittiğimiz zaman da sık iğne yapacağız. Evet, burada yine bakın kenarda hiç atlama yapmadan 2 tane kaydırmayla bağlayacağım. 1 2. Yine dönüyoruz. Dönerken her zamanki gibi birinciyi atlıyoruz. İkinciden bu tarafta normal sık iğnemizi örelim karşıya kadar. Şimdi gelirken bir sıra daha göstereceğim. Ondan sonra gerek yok. Anlaşıldı bence. Çok basit. Model çok basit ve çok gösterişli. Hani hiçbir zorluğu yok. Mesela hasır modeli vardır. Ayakkabılarda onu da çok gösterdim, çok ördüm. Çok da güzel durur. Onda buradan giderken de modeli koyuyorsun. Çok zor o. Yoruyor yani insan ama bu model çok güzel. Çok pratik, rahat ilerliyor. İnsanı yormuyor. Evet, bakın burada hemen yine atlama yapmadan bir şöyle bir hemen yanına bir daha yapalım. 2. Şimdi bakın burada. Bir taneyi atlıyoruz. Hemen sonrasına bir sık iğne yapıyoruz. Arkasından bir tane alttan sarıyoruz. Şöyle. Daha önce sardığımızı onu ayarlayacağız işte bu kenarda. Sardığımızın tepesine mutlaka sık iğne denk gelmesi gerekiyor. Şimdi şu ikisinin ortasına, bakın buraya, ikisinin ortasına tam buraya iniyoruz ve sarmamızı yapıyoruz. Sardığımızın tepesine sık iğne yapıyoruz. Yine ikisinin ortasına alttan sarıyoruz. Bir alttan bir üstten yapıyoruz. Bakın, bir alttan ve bir üstten.
bir alttan ve bir üstten, bir alttan ve bir üstten. Yine bir alttan yaptım. Burada kenardan yine hiç atlama yapmadan bir, buraya geldik. Bakın yine kenardayız. Hiç atlama yapmadan bir, iki kaydırmayla yine birleştirdim ve yine arka tarafa yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane atlayarak örmeye başlayacağız ve komple burayı sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Dönerken, döndüğümüzde biraz önce gösterdiğim işlemi uygulayacağız sürekli ayakkabının her yerinde. Şimdi ben anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle bakın. Kaç sıra yapmışım onu vereceğim ben size şimdi. Şuradan en önden başlarsak şöyle 1, bakın şu modelden başlıyorum, sardığımız yerden başlıyorum. 1, aradaki boşluğu da sıra olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdilik 13 sıra saydım arkadaşlar. Bir de model olarak söyleyeyim şu başladığım yerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Model olarak da 7 tane. Ama sıra 13 saydım. Yine biz bir 13 sıra yapalım. Tekrar görüşelim. Kenarlardan hep 2 bağladım. 1 döndüm. Herhangi farklı bir şey yapmadım kenarlardan. Siz yine de o şekilde, yani elinizde yığılma olursa atlama yaparak da bağlayabilirsiniz. Ama olmazsa bu şekilde aynen devam edin. Ben dediğim gibi kenarlardan 2 bağladım, 1 döndüm sürekli bu 13 sırayı yaparken. Hadi arkadaşlar yapalım ve gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde saydığımızda bakın 7 tane şöyle pirinç. Arada da bir taneleri sayarsak hemen hemen 13-14 sıra yükselteceğiz. Bu 37, 36, 38 için bu ölçü olur arkadaşlar. 39-40 için yapacak arkadaşlarım 2 sıra daha fazla yapsınlar. 40 yetmezse mesela 3-4 sıra kadar yükselsin. Elinizdeki tabana göre de ayarlamalarınızı yapın. Bu şekilde yükselttikten sonra bakın 2 tane işaret görüyorsunuz. Bu 2 tane işaretin arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmeği tam ortalayacağız. Ayakkabımızda kaç ilmek varsa sayın. 18 ilmeği tam olarak ortalamamız gerekiyor. Şu kenarlarda bende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 burada var. Yine 9 tane de burada var. Ortada şu anda 18 tane ilmeğim var. Siz dediğim gibi şuradaki ilmek sayısını sayarsınız. 18'i tam ortalarsınız. Kalanları da yine burada kalanlar, mesela bende 9, sizde 10 da olabilir, 11 de olabilir. Evet, bu şekilde bir ayarlama yaptık. Şimdi burada bu ipimi koparmayacağım ama sizin başka masuranız yoksa mecburen burada sabitleyip koparmanız lazım. Ben çünkü ekstra 2 tane daha çıkardım. Evet, şimdi şurayı öreceğiz. Bakın 18 ilmekle başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş var. Şurada bir ilk yapacağımız sıra olacak. En sonunda da ters sık iğne kısmı olacak. Evet, burada sadece şu kapanışta, son dişte küçük bir uygulamamız var. Oraya kadar bir yapalım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada bir püf noktası var. Onu bir göstereyim. Şöyle bir yakınlaştırayım. Tamamen yakınlaştı. Bakın burada ilmeğimizin iki kanadını da almıyoruz arkadaşlar.
çıkaralım. Şu içteki kanatları görüyorsunuz ya, şöyle. Buralardan öreceğiz. Şu dıştaki kanadımız kalacak. Evet, şu ilk aldığınız ilmeği çok sıkı almayın. Dönüşte içinden ilmek çıkarmak çok çok zor oluyor. Şimdi bakın. Şöyle. İç kısımdaki iki kanadı alıyoruz. İki, 18 tane ilmeğimiz olacak. Yine içeriden 3. Şu ipi de bakın arada yürütüyorum. 3, 4. Bakın içeriden yine 5. Şöyle iç kısımlarından ilmeklerimizi alarak 18 ilmeğimizi tamamlayacağız. Bakın içten aldığımız için dışta şöyle bir çizgi oluşacak arkadaşlar. Şuradan bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet, burada bakın döndüm ve hemen dibinden hiç atlama yapmadan hemen dibine tekrar batıyorum. Evet, şimdi bu şekilde git gel yaparak ve kenarlardan hiç atlama yapmadan 5 diş örelim arkadaşlar. İlmeklerimizi aldık. Gerisi kolay zaten. Normal 5 diş sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5 diş ve buçuk, 5 buçuk. Bakın bu şekilde 18 ilmekle başladık. 18 ilmekle bitireceğiz arkadaşlar. Kenarlardan hiçbir daralma olmadı. Ve şimdi sadece şu son sırada ne yaptım? 1, 2 atlıyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. Bakın son sırada sadece 1, 2. Bu ikisini atlıyorum. Üçüncüden batıyorum. Sadece şuradaki şu ovalliği, kenarlardaki ovalliği. Evet, üçüncüden battım. Şimdi sona kadar, sona 2 kalana kadar örelim. Sadece burada en son sırada kenarlardan 2 2 kestim. Başka hiçbir şey yapmadım. Bu da şart değil. Bana gönderilen ayakkabı, hazır ayakkabıda böyle bir görüntü olduğu için böyle yaptım aslında. Hani hiç kesinti yapmadan da normal düz örüp tığlayabilirsiniz. Evet, şimdi burada bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle biraz sıkıştırdım. Bir zincir çektim ve şöyle ters sık iğne yapacağım ve bu kısım bitmiş olacak.
Evet. Ön kısım bu kadar arkadaşlar. Ben yüksekliğini bu şekilde ayarladım. Şimdi şu bakın şu kulaklar, yan taraflar yapılacak. Burada da şu anda 15 ilmekle başladım. Bittiğinde 18 ilmekle bitirdim. Yani her sırada artırmadım. Ona dikkat edelim. Her sırada artırmayalım. Dediğim gibi ben 15 ile başladım. 3 ilmek artırdım. 18 ile bitirdim. Hemen başlayalım isterseniz oraya da. Şimdi şu kenarını, diğerinde 15 ilmek yapmıştım. Yine burada da 15 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. Şurada bir taneye atlıyorum yine. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın şurada bıraktığımız ipler vardı ya, şuralar, buralardan alacağız. O yüzden bıraktık zaten. 10 11 12 13 14 ve 15 ilmekle başladım. 36, 37, 38 için bu rakam olur. 39, 40 olan arkadaşlarım mesela 15 değil de işte 17 ile 2-3 ilmek artırın arkadaşlar. 17 ile 18 ile başlayın. Bunu tabana göre ayarlayın. Şimdi burada dönüyorum. Dönerken hemen dibine batıyorum. Hemen dibine battım. Sonra şu anda bakın alttan almam lazım ama şuraya geldiğimde şu alt tarafa, dil kısmına geliyor. Dolayısıyla ta buraya batmayacağım. Ayarlayın arkadaşlar burada. Mesela hemen ilmeğin altına batayım. Sık iğne olarak örseniz bile olur yani, fark etmez. Şurada şurayı atlattık. Yine tepeye, yine bakın burada şeye geliyor. Şuna geliyor, şuna. O yüzden ta aşağıya batamıyorum. Sadece burada bu ilk sırada hemen altından batıyorum. Evet, yine tepeye. Şimdi kurtardı herhalde. Bakın şuradan itibaren kurtardı. Şimdi şuradan ikisinin ortasından batabilirim. Anladınız değil mi demek istediğimi? Sadece şuralarda, şu iki tanesinde yukarıdan sarmış olduk. Ta aşağıya inemedik. O dilden dolayı. Evet. Tekrar aşağıya. Modele aynı şekilde devam edeceğiz. Yine bir tane bağladım. Burada bir tane bağladım arkadaşlar. Çok ileri gidecek gibi oldu. Şu anda artırma yapmayacağız. Artırma yapmayacağım için bu bir taneyi de atlıyorum. Dolayısıyla yine bu sırada da 15 ile gidip geleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, bakın 13, 14, 15. Yine aynı 15 ilmekle geldim. Yalnız burada şu anda delik koymamız lazım. Dolayısıyla burada 3 kala, bakın 1, 2, 3 ilmek kala deliğimizi koyacağım. Şöyle çok sıkı olmayan bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Çok sıkı örmüşüm. Batamadım. Şöyle. Şimdi burada dönüyoruz. Şu birinciyi hemen yine dibinden sık iğne olarak ördüm. İkinciyi şöyle normal alta inmeden bir sarma yaptım. Bunlar zaten deliğin yanında, bağcığın altında kalacak. Buralarda çok önemli değil. İsterseniz sadece şu 2 ilmeği sık iğne bile yapabilirsiniz. Şimdi geldik, bakın şurası delik kısmı. Gördünüz mü? Üçüncüsü. Şura delik kısmı. Normal sık iğne yaptım burada. Sonra üstü yine sık iğne. Evet, şimdi aşağıdan ayarlayacağım. Şu ikisinin arasına şöyle inip modele devam edeceğim. Evet. Tepesinden ikisinin arasından böyle örneği ayarlaya ilerleyeceğim. Dediğim gibi kulakta 3 tane, bakın delik, 3 tane kuş gözü koydum. Dolayısıyla 15 ile başlayıp 18 ile bitirdim. Sadece 3 kez artırma yaptım. Her sırada artırma yapmadım. Şöyle modeli koyacak şekilde, bakın görüntüyü bozmayacak şekilde devam ediyorum. Evet. 1, 2. Şimdi burada delik koyduk ya. Şimdi gidip geldiğimizde delik koymayacağız. Şimdi gittiğimizde 16 olacak. Şurada ben yalnız arada bir tane battığım yerden sık iğne alıp artırdım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. O yüzden şimdi 2 tane atlayacağım. Kısacası burada 16 olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gördünüz mü? 16 oldu. Bir tane artırmış olduk. Evet, 16 ile geldim. Tekrar ediyorum. Burada delik koyduğum için bu sırada koymuyorum. Tekrar hemen dibine batacağız. Sık iğnemizi yapacağız. Evet, yine burada hemen şöyle ikincisini altından sarabilirsiniz arkadaşlar. Bakın her üst üste sarma olabilir burada. Böyle yaptım çünkü ben. Evet, şu deliğe gelen kısım. Yine burada sık iğne yapacağım. Şimdi şurada
sıradakini alttan sarabilirim. Elinizde ayakkabının modelini bozmayacak şekilde burayı ayarlayın, şu bağcık kısmını. Evet, şu sardığım yerin üstü sık iğne olacak. Araya sarma yapacağız. Devam ediyoruz aynı şekilde koymaya. Daha bakın bir tane artırdım, 16 oldu. Şimdi bu sırada da 17 ile gelebiliriz. İkinci deliğimizi koyacağız. Burada bir tane daha artıralım. 2 kaydırmayla bağlayalım. 1 ve 2. Bir tanesini atlayalım. Diğerini örelim. Ve bu sırada 17 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 toplam 17 tane ilmeğimiz olacak. Burada şimdi ikinci deliğimizi koyacağız arkadaşlar. Biraz önceki sırada koymamıştık hatırlarsanız. Şimdi koyacağız. Bir zincir çektim. Biraz hafiften gevşek bir zincir. Bir tane atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapacağız. Evet. Dönüyorum. Dönüyorum. Hemen ilkine yine sık iğnemizi yapalım. İkinciyi de hemen altından şöyle saralım. Şöyle bir görüntü olacak ikincilerde. Şöyle bakın. Evet, şimdi delik. Deliğimiz bakın burada. Hemen deliğimizin içerisine bir tane sık iğnemizi yapalım. Şu an 2 tane deliğimiz var. Zaten toplamda 3 deliğimiz olacak. Yine bakın sarma yaptığımız yerin üstü normal tepesinden aldım. Şimdi başlayacağım. Bakın ikisinin arasından sarıyorum şimdi. Şöyle. 17 ilmekle gelmiştik. Zaten dediğim gibi 18 ilmekte bırakacağız. Dolayısıyla bir tane daha artırma hakkımız var. Şurada hep iki bağladığınızda çok ileri doğru kastırıyorsa arkadaşlar bir tane bağlayın. Sonra o bir taneyi atlayıp dönün. Yani çok fazla ileri doğru gitmesin. 2 tane bağlamanız şart değil. Çünkü hepsinde artırma yapmıyoruz. Evet, şimdi 2 deliğimiz var. Bu sırada delik koymadan gidip geleceğiz. Evet, bakın geldim. Şu ikinci deliği koymuştuk ya, üzerine delik koymadan bir sıra buraya kadar ördüm ve bir tane yine artırdım. 18 ilmekle geldim arkadaşlar buraya. Dolayısıyla bundan sonra artırma yapmayacağım. 18 ile de bitirmemiz gerekecek. Normal şimdi tekrar örneğimizi koyarak ilerleyeceğiz. Burada evet, dediğim gibi ikinciyi yine alttan sarma şeklinde olacak. Burasının görüntüsü böyle olacak çünkü. Evet, şu yine tepeden olsun. Şuraya modeli koymaya başlıyorum. Şimdi modeli koyarak aşağıya inelim. Siz de 18 yaptıysanız hiç artırma yapmadan, mesela 2 bağladıysanız 2 ile döneceksiniz. 2 atlayıp 1 bağladıysanız 1 atlayıp, yani hiç artırma yapmadan 18 ilmekle tekrar geleceğiz ve burada 3. deliğimizi koyacağız beraber. Şimdi bir gidip gelelim, delik koyma yerinde buluşalım. Bakın mesela şimdi ben buraya 2 kaydırmayla bağlayacağım. 1 2.
artırmamak için ikisini de atlayacağım arkadaşlar. Bir tanesi altında zaten. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Ve artırmak istemiyorum. Çünkü 18 ilmekle bitirmemiz gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 16, 17, 18. 3 tane ilmek kala delik koyuyoruz ya. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sık iğne ve bu da ikinci sık iğnemiz. Dönüyoruz. Yine hemen dibine bir sık iğne yapıyoruz. İkinciyi de hemen altından sarıyoruz. Deliğimizin içine bir tane sık iğne örüyoruz. Şöyle, şurası delik. Evet, sonra araya modelimizi koyabiliriz. Gelişine göre modelimizi koyabiliriz arkadaşlar. Bir sardık, bir tepeye. Bir sardık, bir tepeye. Bir, iki ve 3. 3 tane kuş gözü yeri koyduk. Şu şekilde 1, 2, 3. Bakın buradan aşağı indiğimizde burası bitiyor artık. Arka tarafa başlamamız gerekiyor ama önce karşısını yapacağız. Şöyle bakalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Şöyle başlayacağım ki şu düğüm içeride kalsın diye. Şurası şöyle 1. Şu ipi de içine alarak ve yine bakın buradaki ilmeklerden alacağız. Şurada görüyor musunuz? Bıraktığımız ilmekler. Aynı şekilde. 2, 3, 4, 5. Şimdi normal şuralardan sık iğnelerden örebiliriz. Orayı geçtik. Şöyle. Altı. Evet, 15 ilmeğimi buraya kadar ördüm. Şimdi bir defa bağladım. Burada tekrar dönüyorum. Dönerken bir taneye atlıyorum. Dolayısıyla hiç artırma yapmadan dönmüş olacağım arkadaşlar. Evet, şuradan o bir taneyi sarma şeklinde yapmam gerekiyor. Bir tane atlamış oldum bakın şu arada. Evet, sardığımın üzerine yine modeli uygulaya ilerleyelim. Tekrar ikisinin arasına sarıyoruz. Tekrar tepeye, tekrar araya saralım. Tekrar tepeye. Evet, alttan artık saramayacağız. Çünkü bakın örmüş olduğumuz dil altta orası geliyor. Diğer tarafta yaptığımız gibi burayı ayarlayacağız.
Bakın zaten burası tepeye geliyor. Tepeye. Diğer kısmı şöyle hemen alttan sarı verelim. Evet, yine tepeden yine şöyle bir tane alttan yapayım. Şu son ilk yaptığımız yer zaten çok sıkı olmasın diyorum her zaman ama ben sıkı yapıyorum. Şuradan ilmek çıkarmak çok zor oluyor çünkü. Şu ilk başladığımız yerden. Aldım Allah'a şükür. Evet, böyle geldik. Şimdi burada sadece şunu göstereceğim. Hepsini göstermeme gerek yok. Çünkü burada da aynı 15 ilmekle başladık. 18'de bitireceğiz. O 18'i istediğiniz yerde artırın arkadaşlar. Bakın ben burada üst üste şurada ilk 2 sırada artırmamıştım. 15 ile ilerlemiştim. Hemen yine burada deliğimizi bu taraftan giderken şimdi böyle koyacağız. 1 2 bir zincir çektim. Bir tane atladım ve tekrar sık iğnemi örmeye başladım. Burada tek farkı delikleri koyarken bu taraftan giderken koyacağız. Yine aynı şekilde bir sırada koyacağız, bir sırada koymayacağız. Aynı şekilde şu deliklerin koyulduğu yeri bu şekilde ayarlayacaksınız. Genel görüntüyü ama bozmayacak şekilde de modeli uygulayacaksınız. Bakın arkadaşlar, yine gelirken modeli koydum. O biraz önce koyduğum deliğin içerisine sık iğne yaptım. Şu sondan 2 tanenin içeridekine hep böyle altından sarma yaptım, fark ettiyseniz. Sondakine de sık iğne yaptım. En sondaki hep sık iğne, yanındaki de küçük sarma. Şurası zaten deliğin altında kalacak. Bakın şurada zaten bağcığın altında kalacak. Şuralarda delik olduğu için. Evet, burada bir sıra delik koymuştuk. Şimdi bu sırada giderken delik koymayacağız. Direkt dibinden başlayarak sık iğnelerimizi yapalım. Delik koymadan ilerleyelim. Aynı burada da diğer taraftaki gibi bir sırada delik koyacağız. Diğerinde koymayacağız. Ve deliklerimiz hep bu taraftan giderken konulacak. Hadi bakalım arkadaşlar, yapıp gelelim. Aynı buradaki işlemleri burada da uygulayalım. Gelelim, ondan sonra arkaya başlayalım. Bu tarafı da bitirdim. Burada da bakın 1, 2, 3. Son deliğimizi de şimdi giderken yapmıştık. Gelirken de üzerine ördük. Bu şekilde bırakmamız gerekiyor. Şimdi burada tekrar ediyorum, bakın. İlk başladığımızda şurası 15 ilmekle başlamıştık. Bitirdiğimiz zaman ise 18 ilmekle bitirdik. Sadece 3 tane ilmek artırımı yaptık ve buralarda, bu kenarlarda artırma yapmadığım zamanlar bir bağladım. O bir taneyi tekrar atladım. Dolayısıyla burada söylemek istediğim şu. Bittiği zaman, şu karşı tarafla birlikte bittiği zaman bakın ip bu tarafta bitecek. Bir. İkincisi bittiğinde şöyle karşılıklı biten yere bir bakın arkadaşlar. Şu ikisi. Biri önde, biri arkada olmayacak. Bağlarken buna göre ayarlarsınız. Tam bittiği zaman bu şekilde hizalı bir şekilde bitecek. Eğer böyle değilse sökün, ayarlayın. Evet, bu ipimizi burada şimdi koparıyoruz. Burada bu ipi koparacağız arkadaşlar. Şu karşıdan başlamamız gerekiyor. Şöyle burayı koparalım. Şöyle karşıdan başlayalım. Normal sık iğne yapacağız. Şuraya kadar sık iğne yapalım. Şu ipi de böyle içerisinde biraz yürüterek
Tamamı bu şekilde sık iğne olacak. Şuraya kadar gelelim. Şuradan yine kenardan ekleme yaptım. Bir tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 tane yapsam fazla olacak gibi. Çünkü bağladığımı da ördüm ya. Şimdi burada ne yapacağız? Döneceğiz. Tekrar modelimizi koyacağız. Bir alttan aldım. Bir tepeden. Bir alttan. Evet, bir tepeden. Bir şöyle en alttan saracak şekilde. Bir tepeden. Şöyle en alta girelim. Tam tabanın bittiği yere. Bakın gördünüz mü? Bir alttan bir tepeden, bir alttan bir tepeden şeklinde. Aynı şu örneğimizi burada da koyacağız. Yalnız arkadaşlar burada bir tek püf noktası var. Topukta 3 kez ekstra gidip gelme yaptım. Bakın birisini şuradan başladım. Şuranın başladığı yerden başladım. Gittim geldim. Daha sonra ikincisini bir 3 ilmek kadar ilerleyip gidip geldim. Üçüncüsünü biraz daha ilerleyip gidip geldim. Bakın tek püf noktası bu. Her bir gidiş gelişi hemen bunun üstünden yapmadım. Bakın 3 ilmek ya da 4 ilmek ilerleterek kendi içinde gidiş gelişi yaptım. Bakın şimdi şuradaki çizgiye kadar geldim. Şurası. Şöyle alttan bir daha saralım ve bir tane de şöyle kaydırma yaptım dönüş kısmına. Dönerken bu bir kaydırmayı atlıyorum. Dolayısıyla burada bir eksiltme yapmış oluyorum. Şimdi burada bu dönüşleri yaparken şeyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Modelin aynı şekilde ilerlemesini ayarlamamız lazım. Şimdi bir tane atlıyorum ya çünkü. Bakın burada bir git gel yaparak bir yükselti, bir sıra, 2 sıra yükseltiyi en altta yapmış olacağım. Evet. Yine şurada sonuncuyu kaydırma yaparak yaptım. Şimdi dönüyorum bakın. Dönerken yine birinciyi atlıyorum o yaptığım kaydırmayı. Şurada bakın sarmışım. Bunun üstü ne olacak? Normal tepeye. Sonra tekrar modele devam edeceğiz. Bakın ikisinin arasına sarma yapacağız. Yani modelin genel görüntüsünün genel formunun bozulmaması gerekiyor arkadaşlar. Ona göre de burada hani atlama falan yaptığımızda onu keserek artırarak yani ayarlamanız gerekiyor. Şimdi şurada yine sarmışız üstüne. Tekrar alttan sarıyoruz. Şimdi zaten artık oluştu. Bir alttan bir üstten devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Mesela burada şurada sarmışım. Bakın altında sarma var. Denk geldi arkadaşlar şu anda bak çünkü bu da sarma. Şuraya bir sık iğne yapacağız. Sık iğne yapacağız. Sık iğneden sonra sararak alttan alarak örmeye devam edeceğiz. Şuradan çok uzak kaldı ama çok uzak kaldı. Şöyle yapalım mesela böyle bir durumda. Şöyle hemen yine sık iğne yaptığımız yere aynı yere bir kaydırma yaparak orayı doldurdum dikkat ederseniz. Bunlar da püf noktaları. Sonrasında tekrar saralım arkadaşlar. O bakın aradaki boşluk o kaydırmayla doldu aslında. Şimdi sardım. Tepeden aldım. Sardım.
Tepeden aldım. Sardım. Tepeden aldım. Kenara 1 2 kaydırmayla bağladık. Şimdi dönerken daha kolay. Hepsinin tamamını sık iğne yapıp gidelim arkadaşlar. Karşı tarafa kadar evet, şuraya kadar sık iğne ile gelelim. Bakın şurada, buradan gelirken şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani burada bir tane şey yaptık ya, kaydırma yaptık ya, fazladan oldu o kaydırma mesela. Burada arkadaşlar giderken şöyle bir tane kesinti yaparak, ayarlayarak gidebilirsiniz ona. Bakın şöyle 2 tane aldım, topladım, dolayısıyla bir tane kesme yaptım burada. Hani oradaki fazlalığı buradan tersten giderken kesip ayarlayabilirsiniz ki topukta da çok fazla bir artış olmamalı. Tam tersine topuğu yaparken yanlardan tek tek azaltma yapmalıyız ki topuk içeri doğru biraz eğimli olsun ve topuğumuzu tutsun. Eğer geniş olursa zamanla zaten açılacaktır arkadaşlar. O nedenle bu topuk bakın çok geniş olursa zaten ara ara kesinti yaparak sıkmamız lazım ki ayağımızdan çıkmasın diye. Evet, burayı da göstermiş olduğum, dediğim gibi o ilmek ayarlamasını böyle tersten giderken yapabilirsiniz. Yine bakın şu tarafa geldim. Bu taraftan inerken de direkt şuraya inip de sık iğne yaptığım zaman şurada bir boşluk kalıyor. Farkında mısınız? Bunu işte engellemek için ne yapıyorum? Şuraya batmış olduğum yerin dibine bir kaydırma yaparak oradaki boşluğu doldurup ondan sonra devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Buraya geldik. Yine bir iki kaydırma ile bağlantımızı yapalım. Bu da 2 tane. Tekrar modelimizi koyacağız. Burada ne yapmamız lazım? Hemen döner dönmez sarma yapmamız lazım. Şöyle sarma ayarlayarak gideceğiz arkadaşlar, bakın. Tam tepesine bir sık iğne, araya yine sarma, tepeye sık iğne, arasına sarma yapacağız. Sık iğne, sarma. Yani şu model hep düzenli bir şekilde devam edecek. Genel görüntü bozulmayacak modelde. Hiçbir zaman sarmanın üstüne sarma yapmayacaksınız yani. Bakın bir araya bir tepeye böyle gidecek. Şurada bakacağım tekrar, hani herhangi bir terslik olacak mı ve nasıl çözeceğiz biz onu diye. Yine araya geldik. Şimdi burada sarmışız. Burada tepeye olacak. Bir dakika. Şimdi tepeye olacak. Tepeye yaptık. Ve burada bir sarma yapmamız lazım. Bakın dibinden girdim. Şöyle bir sarma yaptım. Evet, şimdi sardım, sık iğne yaptım. Şimdi bir sarma yapmamız lazım. Burada ayarlayacağız bakın.
Şöyle biraz ileriden şu bir sarma yaptım. Bakın şurada. Şurada. Evet. Çünkü sardığımızın tepesine olması gerekiyor. Şöyle. İşte söylemek istediğim bu. Buraları böyle ayarlamamız lazım. Yine araya, tepeye. Araya, tepeye. Tepeye. Yine şurada şu inişte bir şey olacak mı diye bakacağım. O yüzden gösteriyorum size. Bir problem olacak mı ve nasıl çözeceğiz diye. Evet, alttan yine sarıyorum. Şu tepeye. Evet, şuradan alttan sarmamız lazım. Şuradan bir yerden. Bakın sardım. Sarma yaptım şöyle. Diğeri zaten şu alttaki sarılı ya, bunun üstüne sık iğne yapmamız lazım. Evet, sık iğne yaptık. Tamam. Genel görüntü bozulmadı şükür. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi bu şekilde buraya kadar örelim. Tekrar topukta ikinci yükseltmeyi de göstereyim. Hani dedim ya 4 ilmek ileriden yükselteceğiz diye. Sadece onu göstermek için, yoksa hep aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Bir de orayı göstereyim. Bir gidelim, gelelim tekrar. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada hani 2 taneyle bağladık ya. Eğer artırma yapmak istemiyorsanız ikisini de atlayın. Bakın şöyle bir genel görüntüsüne, geniş gibi olacaksa ikisini de atlayın. Mesela ben şimdi 2 taneyle bağladım. Şu an ben ikisini de atlayacağım. Hiç artırma yapmak istemiyorum. Ayakkabı genişlesin istemiyorum çünkü, ama bunu da elinize göre ve ayağınıza göre ayarlayın lütfen. Ya da mesela bir sırada 2 atlayın. Diğer döndüğünüzde 1 atlayın. 1 artırın, 1 artırmayın isterseniz. Buradan. Buradan da çünkü artırmış oluyoruz. Evet, şimdi tekrar bir topuk yükseltmesi daha yapacağım. Yine bakın. Şurada yükseltmiştik ya. Buraya kadar normal sık iğnemizi bir yapalım. İlk yükselttiğimiz yer burasıydı. Hatırladınız mı? Burasıydı. Şimdi tekrar yükselteceğiz. Buradan dönüş yapmayacağım. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey. İlk yükselttiğim yerin 4 ilmek ilerisine kadar örelim. Bakın. 1 2 3 4. Hatta dördüncüyü şöyle kaydırma yaptım. Dönüyorum. Dönüyorum. Birinciyi atlıyorum. O kaydırmayı atlıyorum. Ve burada sarmışım. Dolayısıyla sarmanın üstüne sık iğne denk geldi. Sık iğne yapıyorum. Araya tekrar sarıyorum. Tekrar üzerine sık iğne yapıyorum. Araya sarıyorum. Göstermek istediğim şey buydu. Bakın şimdi bu tarafta da arkadaşlar. Tam karşıda artırmayı yaptığımız, yükseltiyi yaptığımız yerin, yani bu tarafta böyle tam aynı hizalı bir şekilde şöyle ördüm. Şu sonuncuyu kaydırma yapayım sık iğne yerine dönüşlerde. Evet, şimdi tekrar o kaydırmayı atladım. Normal sık iğne yaparak buraya kadar geleceğiz. İkinci yükseltimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sayı vereyim arkadaşlar. Üçüncüyü yaparken de yine 4 ilmek ileri gideceksiniz
ve o şekilde yükselti yapacaksınız. Ve şöyle keskin olmayan böyle bir görüntü oluşacak. Sayı vereyim. Şu kenarda bakın 4 tane model var. 1, 2, 3, 4. Arka tarafta da 8 tane model olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 model arkada, 4 model de kenarda olacak bittiğinde ve siz bu 8 modelin içerisine tekrar bir daha bir git gel yapacaksınız. 36-37 yapanlar için bu geçerli. 38, 39, 40 yapanlar artık ayaklarına göre bu git geli artırmaları lazım. Bir kez, iki kez daha yapabilirler arkadaşlar. Evet. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu şekilde yükseltiyi yapalım. En son bir sık iğne, bir üzerine sarma, ardından ters sık iğne yaparak bitireceğiz. Kuş gözlerimizi, bağcıklarımızı taktığımız zaman ayakkabımız bitmiş olacak. Evet. Bitirip gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 kez demiştim ya, eksik saymışım. 4 kez topukta yükselti yapmamız gerekiyor. Bakın şu an ben 3.'yü bitiriyorum. Yani 4 kez yapmazsam arkası 8 olmuyor. 7 kalıyor. Kenarlarının 4, arkasının 8 motif model olması için, sıra olması için arka tarafta 4 kez yükselti yapmam gerekiyor. Dolayısıyla sizler de elinizdeki numaralara göre bunu ayarlayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 diş yani 8 sıra. Arka tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş yani 16 sıra yükselttik. Söylediğim gibi 3 sıra değil 4 kez yükselti yapmışım. Kusura bakmayın, onu unuttum. Çünkü ben birinciyi bayağı oldu yapalı arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı çekim yapamadım. Unutmuşum. Tekrar kusura bakmayın. Evet, arka tarafta 4 kez yükselti yaptık. Ve şimdi bakın buraya geldik. Bu tarafa geldik. Burada da 1, 2, 3, 4. 4 motif. Bir püf noktası da şurası. Şuralar bittiği zaman sayısı aynı olması gerekiyor. Sayın. Mesela ben şu an burada 2 tane bağladım. Şurada bir tane bağladım. Çünkü buranın sayısı daha eksik kalacaktı. Dengelemek için o şekilde yaptım arkadaşlar. Burada bittiği zaman bakın her ikisini sayın. Sayısı aynı olacak. Onu da söylemiş olalım. Şimdi şurada bağlantımı yaptım. Bir zincirimi çekeceğim. Burada ipimizi koparıyoruz. Şimdi bakın bu şekilde şuraya kadar, buraya kadar sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar tam şu köşeleri dönerken bir tane atlayabilirsiniz. Yani burada bir fazlalık oluşturmasın. Tam şu köşede sadece bir tane. Her iki tarafta da. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani bu esnada şu an yaptığımız sırada son sık iğne yapıyoruz ya, bunu saracağız. Kesinti yapabilirsiniz. Eğer elinizdeki ayakkabı geniş, biraz toparlanması gerektiğini düşünüyorsanız arkadaşlar, burada mesela topukta bir burada, bir burada, bir burada ya da kenarlarda nerede istiyorsanız ayağınıza giyin. Genişlik olduğunu düşünüyorsanız tam şu esnada, yani şu sık iğne sırasında kesintiler yapıp tam ayağınıza uygun hale getirebilirsiniz. Eğer topuk kısmı geniş olursa ayağınızdan çıkacaktır. O yüzden tam bu esnadaki kesintiler ayağı tutar ve tam olarak ayakkabı ayağınıza, o köşeye geldim yine. Burayı diyorum işte, bakın. Burada şu köşede hemen şunu atlayabilirsiniz. Hani orada o bir ilmek bir yığılma oluşturmasın diye. Çok gerek de olmaya da bilir ama ben genelde atlıyorum.
Şimdi bakın tüm çevresine bir sıra sık iğne ile çevreledim. Şu arka topukta bir şurada bir şurada 2 tane ben kesinti yaptım. Siz de dediğim gibi elinize ayağınıza göre ayarlayacaksınız onu. Şimdi saracağız arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırayım. İyice de hava karardı bu arada. Ama artık sondayız. Bakın her birine bu şekilde sarma yapacağız. Biraz önce örmüş olduğumuz sık iğnenin dibinden giriyoruz ve tekrar o sık iğneyi sarıyoruz. Bakın bu şekilde. Tamamını şuraya kadar yapalım. Evet, bakın sona kadar, buraya kadar sardık. Şimdi şöyle bir zincir çekelim ve bir tane atlayarak ters sık iğneye başlayalım arkadaşlar. Şu anda bu sarmanın üzerine tekrar sona kadar ters sık iğne yapacağız. Kuş gözlerimi takıp bağcıklarımı takıp geliyorum. Kuş gözleri takmak için YouTube araba motoruna örgü ayakkabılara kuş gözü takma diye yazarsanız benim videom da çıkacak. Başkalarının videoları da var. Oradan bakabilirsiniz. Açıklama bölümüne de yine link koyacağım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sonunda ayakkabımızı bitirdik. Bakın ben kuş gözlerine taktım. Bağcığını da taktım. Kuş gözü makineniz yoksa delikleri ikişer ikişer açar. Birazcık büyütürsünüz. Direkt bağcık takarsınız. Çok da önemli değil. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yaptığınız zaman lütfen beni etiketleyin arkadaşlar. Ve YouTube kanalımın ismini de sayfalarınıza yazarsanız daha fazla insana sizin vesilenizle ulaşırsam ben de mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.